Moto Müzika kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün motosikletimi 7 aydır kullandığım motosikletimi sizlere anlatacağım. Suzuki V-Strom DL650 XT tel jantlı ve 2016 model. Bu motosikletin artıları eksileri nelerdir? Sürüş izlenimi nedir? 4000-5000 kilometredir kullanıyorum. Bu zamana kadar bana neler yaşattı? Beklentilerimi karşılayabildi mi? Bu motosikletin bakımı nedir? Nasıl yapılır? Kimler almalıdır? Maliyeti nedir? Kime göre bir motor? Bu güzel motor. Onu anlatacağım. Haydi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, bu motosiklete geçmek için bayağı düşündüm. Biliyorsunuz buraya linkini bırakıyorum. İlk videomu da bu yolda çekmiştim. Şu an yatağına doğru gidiyoruz. Meşhur yatağın virajlarındayım. O zaman VFR 800X Crosslunner motosikletim vardı. Ve araziye uygun, daha ekonomik bir motosiklet ararken geçmişte kullanmış olduğum, bunun bir önceki kasasını kullanmıştım. 2006-2007 model. Bir an bu aklıma geldi. Dedim Suzuki V-Strom olur mu? Neden olmasın? Gerçekten rüştünü ispatlamış, sorunsuzluğuyla bilinen, gayet basit, çok fazla elektroniği olmayan, sadece ABS'si olan güzel bir motosiklet, ekonomik bir motosiklet olarak gördüm bu motoru ve aldım. Şimdi müsait bir yerde sağa çekip bir cep falan bulabilirsem size bir motosikletin dışarıdan görünüşünü çekeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle dış çekimini de yapalım motosikletin. Bu motosikleti ben 19.000 kilometrede aldım. Şu an 24.000 kilometrede. Aldığımda neler yaptım? Lastiği değiştirdim, korumalar falan. Bunu farklı bir videoda anlatmıştım. Bunları aldım. Genel manasıyla motosiklet gerçekten kullanıcı dostu bir motosiklet. Ve sizi hiçbir şekilde üzmüyor. Yarı yolda bırakmıyor. Rüştünü ispatlamış. Amortisörleri ters bir amortisör, ters teleskopik bir çatal yok ama amortisörleri gerçekten iş görüyor. Koruma demirleri iş görüyor. Ufak devrilmelerde falan çok güzel koruyor. Onun dışında önden başlayacak olursak farlar halojen olduğu için bir avantajı ucuz maliyetli. Dezavantajı ise aydınlatma konusuna geldiği zaman çok başarılı değil. Ama içine ben led far taktım, biraz daha kuvvetlendirdim ve sis farları taktım, monte ettim altına. Ona baktığımız zaman gayet aydınlatmasını toparladım bu motorun. Kullanıcı dostu, dediğim gibi az yakıyor, çok kaçıyor. Her türlü yol koşullarına gelebiliyor. V motoru var. Kullanıcı gözünden anlatabileceklerim bunlar. Yarı sentetik yağ denedim. Yarı sentetik yağıyla kullandım bir 3000 kilometre. Daha sonrasında tam sentetik yağa geçtim. Tam sentetik yağa geçtikten sonra biraz daha rahat ettim. Çünkü titreşim belirli ölçüde azaldı. Koruma demirleri, korumalar, top case. Yani şu an eksik olan bir şey yok bu motosiklette. Virajı çok güzel, amortisörleri çok güzel ayarlanıyor. Gerçekten arka amortisörü yumuşattığınız zaman şuradan bozuk yolda bir enduro'ya dönüşüyor. Enduro'ya dediğim tabii bir hafif bir motosiklet olmadığı için şöyle toparlayayım. Daha doğrusu arazide iş görebilecek hale geliyor. Aynı oranda burayı sertleştirdiğiniz zaman amortisör konusundan uzun uzadıya bahsedeceğim. Bir spor touring'e dönüyor motosiklet. Zaten şasisi de alüminyum bir şasi olduğu için gerçekten virajlarda sizi tatmin ediyor.
Gayet keyifli bir viraj alabiliyorsunuz. Top speed yok arkadaşlar. 180-190'lara kadar bir gördüm. Daha sonra basmadım. Top speed makinesi değil ama tork var. Artçılıyken, tek başınızayken yüklediğiniz zaman gerçekten motosiklet her yere giderim diyor. Çok elektroniği, çok fazla bir, nasıl söyleyeyim, bozulacak bir şey yok motosiklette. Gerçekten istediğiniz gibi gönül rahatlığıyla binebiliyorsunuz. Daha basit yapılmış bir motosiklet. Evet, şimdi bir de yola çıkalım. Yolda bir bahsedeyim bu motosikletten sizlere. Yol kontrol edelim. Ayakta kullanmaya müsait bir motor. Ama tabii bir Tenere 700 gibi, Aprilia Touareg gibi değil. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Yani şöyle anlatmak istiyorum size bunu. %50 asfalt, %50 yol gibi düşünebiliriz bu motosikleti. Asfaltta yapması gerekenleri çok güzel yapıyor. Arazide de sizi yarı yolda bırakmıyor. Tabii yeni nesil motosikletler gibi, işte Tenere'ler gibi falan içine çok giremiyorsunuz bunun. Rüzgarla biraz başınız dertte. Tur camı takmanız lazım. Yani böyle içine girebildiğiniz bir motosiklet değil bu. Ama gayet konforlu. Hele sele konforu muazzam. Titreşime gelecek olursak çok bir titreşim yok. Klasik 2 silindir, hatta 2 silindirlerin arasında en az titreşimi olan. Ayak uyuşmasıdır, el uyuşmasıdır, öyle şeyler hissetmedim. 150-160'lara kadar gayet seri hızlanabiliyor. Tabii ki dediğim gibi top speed yok bunda. 180-190, daha fazla da zorlamadım. Şimdi ben arka amortisörü biraz sertleştirdim asfalt sürüşü için. Sertleştirdiğiniz zaman yük öne transfer olduğundan virajlara giriş çıkış daha bir konforlu hale geliyor. Ama aynı oranda sert süspansiyonla bozuk yola girerseniz orada da sert süspansiyonun verdiği darbelerden çok etkileniyorsunuz ve yol bozukluğuna göre sizi çok zorluyor. Onun için maksimum yumuşatmak önemli arazi sürüşlerinde. Biraz şöyle gazı açacağım ben. 5. viteste bayağı bir rampa çıkıyoruz şu an. Her gaza tepkisi çok güzel. Torku yerinde. Biraz gazlayalım. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Eğer amortisörü sertleştirir, asfalta uygun hale getirirseniz frenler çok güzel tutuyor. Ön fren özellikle çok güzel tutuyor ve şunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten kaliteli bir fren balatası kullanmanız gerekiyor. Zaten bu V-Strom'ların namını duymuşsunuzdur, durmuyor falan deniyor ama kalitesiz balatayla durmuyor arkadaşlar. Biraz balata konusunda paraya kıymanız lazım. Ben yeni değiştirdim. Önlerde EBC, arkada Brembo var. Gayet memnunum. Tabii amortisörü yumuşattığınız zaman, yani ağırlık arkaya doğru gittiği zaman, önden biraz amortisörün payı arttığı zaman, araziye uygun hale getirdiğiniz zaman ön fren hissiyatsızlaşıp arka fren biraz daha hissiyatlaşıyor. Yani bu motosikletin amortisör ayarları gerçekten müthiş. Gerçekten her ayara müthiş tepki veriyor. Bunun amortisörlerin ayarlanması ve ayarının yerinde olması çok güzel. Bir üst kasalarında bunun 650'lerin ön amortisör ayarı yok ama bunda var. Ben o ön amortisörle çok oynamak istemiyorum. Çünkü ön amortisörün açılıp kapanma payını küçültmek istemiyorum arazi sürüşü yaptığım için de. Tabii ağırlığınıza göre, süratle gidip gitmeyeceğinize göre ön amortisörde sertleştirip yumuşatılabilir.
Motosiklet tamamen yolda ben gideyim, konforlu bir şekilde gideyim. Yol bozulduğunda da üzülmeyeyim. Her koşulda gideyim motoru bu. Bakım maliyetleri gerçekten çok uygun. Yakıtı 4,5 ile 5,2 5,3 arası yaktırıyorum ben. Ara ara gazlıyorum, ara ara yavaş gidiyorum. Sakin modda, hele şu modlarda 80-90 5. vites, en ufak bir bayılma emaresi yok motosiklette. Ve motosiklet bayağı ekonomik gidiyor şu an. Şimdi bu motosikleti ben yüksek CC'den, VFR 800'den geçen biri olarak o gözle anlatıyorum size. Motosiklet bana VFR'den neyi arattı diye soracak olursanız, tabii ki o bir asfalt motoru olduğu için ve daha güçlü olduğu için güç ve yol tutuşu arattı. Ama bunun sınırlarına bağlı kalırsanız gerçekten çok konforlu ve çok zevkli bir sürüşü var bu motosikletin de. Zaten bakım maliyetlerinden bahsedecek olursak peynir ekmek gibi bütün parçaları bulunuyor. Ustası anlıyor. Dediğim gibi basit bir sisteme sahip, çift silindir. Bakımlarını aksatmadığınız zaman çok uzun süreler binebileceğiniz bir motosiklet. Gerçekten Suzuki'nin efsanelerinden. Dezavantajı bir tane şu an aklıma geldi. İşte frenleri anlattım. Bir de grenaj yetersiz, ama grenajın avantajını, olmamasının avantajını nerede yaşıyoruz? Düşürdüğünüzde, kaldırdığınızda, arazi sürüşü yaptığınızda çok bir zarar almıyor motosiklet. Ama bacaklara gelen bir rüzgar var. Kış mevsiminde kullanmadım daha. İlkbaharda almıştım motosikleti. Çok fazla üşütür mü bilmiyorum. Onun dışında hani hep motosikleti övmek de istemiyorum. Dezavantajlarından bahsetmek istiyorum ama ya gerçekten de çok bir dezavantajını bulamıyorum. Zamanın teknolojisine bağlı olarak göstergeler, şimdiye kıyaslarsak tabii dijital falan, buna eksiklik diyebiliriz. Farları zaten söyledim. LED değil, ama LED olmaması bunun ekonomik olduğu anlamına geliyor. Bunun dışında sizin sormak istediğiniz bir şey olursa gönül rahatlığıyla sorun. Bana desteklerinizi unutmayın. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Bu motosikletin amortisörleriyle ilgili de anlatacağım çok şeyler var. Onunla ilgili de uzun uzadıya bir video çekmek istiyorum. Gerçekten amortisör ayarının önemi motosiklete sizi aşık da edebilir, motosikletten soğutabilir de. Amortisör çok önemli. Bununla ilgili size bir şeyler anlatacağım. Şimdilik size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletle kalın, hoşça kalın. Dediğim gibi unuttuğum bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.